Merhaba sevgili uykuya dalmak üzere olan ruhlar. Bu gece sizi dünyanın en soğuk noktalarından birine, belki de soğuğun bizzat kalbine davet ediyorum. Öyle bir yer ki zamanın kendisi bile donup kalmış gibi görünür. Her nefes havanın içinde kristal bir fısıltı bırakır. Her adım buzun kırılgan şarkısını söyler. Düşünün, öyle bir dünya ki yeryüzünün damarları donmuş, ağaçların lifleri buz tutmuş, gökyüzü demirden bir kapak gibi üzerinize kapanmış. Oymyakon'a hoş geldiniz. Soğuğun sadece bir his değil, bir varlık, bir düşünce, bir yaşam biçimi olduğu yere. Hazırsan kendini o bembeyaz örtünün altına bırak ve dinle. Gökyüzü ağır ve kurşuni bir organ gibi çökmüştü yeryüzünün üzerine. Gri bulutlar sanki Tanrı'nın elleriyle yoğrulmuş, tüm maviyi, tüm umudu içlerine hapsetmiş, kasvetli bir örtü gibi uzanıyordu ufuktan ufka. Güneş, varlığını unutmuşçasına, ince bir çizgi halinde bile olsa belirmiyordu. Gündüz, sanki ebedi bir alacakaranlığa dönüşmüştü. O donuk, solgun ışık, etraftaki her şeyi buzdan bir heykele çevirmişti. Hava, nefes almak için bile bir mücadele gerektiren bir keskinlikle doluydu. Öyle bir soğuk ki, sadece cildinize değil, kemiklerinize, hatta ruhunuzun derinliklerine işliyordu. Rüzgar, uluyan bir hayalet gibi esiyor, görünmez pençeleriyle her şeyi tırmalıyordu. Ağaçların çıplak dalları, incecik camdan yapılmış gibi kaskatı kesilmiş, rüzgarın her fısıltısında çatırdayan, acı dolu bir melodiye eşlik ediyordu. Ormanın derinliklerinden gelen bu ses, sanki kadim bir kederin yankısıydı. Yer, kalın bir kar tabakasıyla örtülüydü. Ne zaman başladığı, ne kadar süreceği bilinmeyen, sonsuz gibi görünen bir beyazlık. Kar, sadece düşmüş bir örtü değil, aynı zamanda havada asılı duran, buz kristallerinden oluşan ince bir toz bulutuydu. Bu kristaller, en cılız ışığı bile yakalıyor. Havada binlerce minik elmas gibi parıldıyor. Sonra sessizce toprağa iniyordu. Her bir kristal, sanki evrenin soğuk kalbinden kopmuş bir gözyaşıydı. Nehirler, ırmaklar, dere yatakları, hepsi buzdan bir zırh giymişti. Koyu, saydam buz tabakaları, suyun altında yatan, derin sırları saklar gibi hareketsiz duruyordu. Kış, doğayı ele geçirmiş, her şeyi kendi soğuk kucağında dondurmuştu. Canlılık, sanki bu bembeyaz örtünün altında derin bir uykuya yatmıştı. Sessizlik, kulakları sağır edecek kadar yoğundu. Sadece rüzgarın ince, uğultulu sesi ve zaman zaman uzaktan gelen bir kar kütlesinin çatırtısı bozuyordu bu derin sükûneti. Sen o an, içeriden pencereye doğru yaklaşıyor, bu donmuş manzarayı hayretle izliyordun. İçinden bir his, yaklaşan bir felaketin, daha doğrusu zaten başlamış ve derinleşen bir yaşam mücadelesinin habercisiydi. Soğuk, içeriye sızmaya çalışan sinsi bir düşman gibiydi. Duvarların ahşabı bile titreşiyor, buzun hışıltısı sanki odanın içinde yankılanıyordu. Pencerenin buğulu camında, parmak uçlarınla küçük bir daire açtın. Gördüğün manzara, bir resimden fırlamış gibi donuk ve gerçek dışıydı. Köy, bembeyaz bir örtünün altında kaybolmuş, duman tüten bacalar, gökyüzüne doğru ince bir yaşam belirtisi gönderiyordu. Ama o duman bile, sanki donmak üzere olan bir nefes gibiydi. Hava, ciğerlerini yakacak kadar soğuktu. Gözlerin, buharlaşan nefesinin beyaz perdesi arasından, uzaklara, karlı ormanların derinliklerine takıldı. Orada, ağaçların silüetleri, donmuş denizciler gibi kıyıya vurmuş, sonsuz bir bekleyiş içindeydi. Sanki zaman, o an durmuş, tüm dünya soluğunu tutmuş, bu dondurucu sessizliğin hükmüne teslim olmuştu. Bu, sadece bir mevsim değişikliği değildi. Bu, doğanın acımasız, amansız bir uyarısıydı. Ve sen,
Bu uyarının tam kalbinde duruyordun. Her şey, bir kıyamet senaryosunun sessiz başlangıcı gibiydi. Karanlık, kalın, kadifemsi, kemikleri üşüten bir karanlık. Gözlerin kapalıyken bile hissediyordun soğuğun varlığını. Derinlerde uykunun en son kırıntılarıyla sarılmış bedeninin her hücresi, yatağın buz gibi çarşaflarına isyan ediyordu. İçinde, donmuş bir nehrin sularının yavaş yavaş akmaya başlaması gibi, bilincin uyanmaya direniyordu. Dışarıdaki soğuk, içeriye sızmış, uykuya dalmadan önce sıcacık olan yatağının dahi buzla dans eden bir hale geldiğini hissettiriyordu. Her tarafın uyuşuk, sanki uzun bir yolculuktan yeni dönmüş, bedenin kurşun gibi ağır. Kirpiklerin sanki üzerine minik buz kristalleri konmuş gibi birbirine yapışık, açılmaya zorlanıyordu. Göz kapaklarının altından sızan soluk ışık, dışarıdaki günün değil, içerideki zayıf bir ateşin ya da bir mumun yansımasıydı. Uzun, sessiz bir an, sadece nefes alıp verişinin ağır ritmi yankılandı odada. Her nefes verişinde dudaklarından kaçan ince, beyaz bir duman bulutu gördün. Sanki ruhunun bir parçası bu dondurucu havada hemen donup havaya karışıyordu. Yatağın yün örtüleri, üzerindeki ağırlıklarına rağmen sanki kışın soğuk eli tarafından ele geçirilmişti. Her bir iplik soğuğu hapsediyor, tenine işliyordu. Yanında uyuyan belki bir çocuğun ya da eşinin varlığı bile o an sadece bir sıcaklık noktası değil, aynı zamanda bir yaşam belirtisiydi. Onların da ağır nefes alışları bu soğuk odada yaşamın devam ettiğinin sessiz bir kanıtıydı. Yataktan çıkmak her gün yinelenen bir işkenceydi. Sanki bedeninin her eklemi paslanmış, her kası donmuştu. İlk hareket ağır bir taşın yerinden oynatılması gibi büyük bir dirençle karşılaştı. Battaniyeyi araladığında havanın keskin, bıçak gibi soğuk yüzü tenine çarptı. Bir an için nefesin kesildi, tüm tüylerin diken diken oldu. Sanki görünmez bir el, kalbine doğru uzanmış, onu buzdan bir mengene ile sıkıyordu. Ayaklarını yatağın kenarından aşağıya sarkıttın. Yer döşemesinin soğukluğu, sanki çivilenmiş bir buz parçasına basmak gibiydi. Her bir sinir ucu, keskin bir acıyla irkildi. Titrek bir solukla, yatağın kenarına tutunarak doğrulmaya çalıştın. Vücudun, bu ani şoka yavaşça tepki veriyordu. Omuzların kasılmış, sırtın bükülmüş, sanki görünmez bir ağırlığın altında eziliyordun. Gözlerini kısarak, loş odanın içinde yolunu bulmaya çalıştın. Hava, içeride bile gri, ağır ve pusluydu. Şömineden yükselen dumanın kokusu, bayat odun ve isin keskin kokusuyla karışmıştı. Odanın içinde asılı duran bu koku, sanki soğuk havayla kaynaşmış, görünmez bir duvara dönüşmüştü. İlk işin, genellikle uykuda söndüğü için iyice zayıflamış, hatta tamamen sönmüş ateşi canlandırmak olurdu. Şöminenin paslı demir kapısını aralarken, ince bir karaltı, kurumuş odun parçalarının üzerine düştü. Küçük bir kıvılcım çakma umuduyla, kuru yaprakları, ince çalıları ya da kurumuş yosunları kibarca ateşin kalbine doğru ittirdin. Uzun, sabırlı bir uğraşın sonunda, küçük bir alevin kıvranarak yükseldiğini gördün. Önce cılız, sonra daha cesur, ahşabı usulca yalayarak dans etmeye başladı. Ateşin ilk cılız ışığı, odanın karanlığını nazikçe deldi, soğuk duvarlara titrek gölgeler saldı. Ellerini ateşe uzattın. Kuru, çatlamış, soğuktan morarmış ellerin, alevin sıcaklığını hemen emdi. Ama bu sıcaklık, dışarıdaki amansız soğukla kıyaslandığında sadece bir damlaydı. Tüm bedenin hala üşüyor, sanki içindeki kan bile yavaş akıyordu. Soğuk, sadece bir dış etken değil, aynı zamanda içindeki bir histi. Her hücren, buza kesmiş bir haldeydi. O an, bir sıcak çay ya da bir tas sıcak çorbanın hayali, zihnine usulca sızdı.
Ama önce, bu dondurucu dünyanın seni içine çekmesine izin vermeden, bu güne direnmenin, hayatta kalmanın ilk adımlarını atmalıydın. Bu, bir günün başlangıcı değil, daha çok, hayatta kalma mücadelesinin sessiz bir devamıydı. Küçük kulübe, kalın kütüklerden inşa edilmişti. Duvarların ahşabı, zamanın ve sayısız kışın sertliğini üzerinde taşıyordu. Parmak uçlarınla dokunduğunda, hissettiğin keskin soğuk, tüm hücrelerine yayılıyordu. Sanki ahşabın lifleri bile buzla kaplıydı. Dışarıdaki dondurucu hava, her bir çatlağın, her bir aralığın içinden sızmaya çalışıyor, görünmez bir düşman gibi duvarlara baskı uyguluyordu. Evin içi, kasvetli bir ışıkla aydınlanıyordu. Dışarıdaki gri gökyüzü, pencerenin küçük, buzlanmış camından içeriye süzülen solgun ışığı daha da boğuyordu. Odanın köşelerinde, derin gölgeler dans ediyor, her bir eşyanın silüetini garip, ürkütücü şekillere dönüştürüyordu. Tavandan sarkan ince örümcek ağları, sanki havada donmuş, tozla kaplı heykellere benziyordu. Şöminenin içinde yanan ateş, tüm uğraşlara rağmen cılız bir ruh gibiydi. Odunlar, kurumuş olsalar da, bu amansız soğukta yeterli ısıyı sağlamakta zorlanıyorlardı. Alevler, sanki titrek bir kalbin atışı gibi, bir an yükseliyor, bir an sönmeye yüz tutuyordu. İçlerinden çıkan duman, ağır ve keskin bir kokuyla odanın içinde yayılıyor, gözlerini yakıyordu. Bu, his, kurumuş ahşap ve insan terinin karışımı olan, o eski, tanıdık ev kokusuydu. Yıllar boyunca bu duvarlara sinmiş, artık evin kimliğinin bir parçası haline gelmiş bir koku. Zemindeki tahtalar, her adımda acı dolu bir gıcırtıyla karşılık veriyordu. Soğuktan kasılmış ahşabın lifleri, üzerlerine uygulanan her basınçta fısıldıyor, evin yaşlı ruhuyla konuşuyor gibiydi. Yürüdüğün her yerde, sanki evin kendisi nefes alıp veriyordu. Çatlaklardan sızan rüzgar, ince bir ıslık sesiyle içeri giriyor, soğuk hava akımları ayak bileklerini okşuyordu. Eşyalar, yıllar süren kullanımdan yıpranmış ama aynı zamanda birer şahit gibi sessizce duruyorlardı. Tahta masa, köşeleri yıpranmış, üzerinde sayısız yemeğin ve hikayenin izini taşıyordu. Sandalyeler, cilaları dökülmüş, ahşapları çatlamıştı. Duvarda asılı duran, belki de yıllar öncesinden kalma birkaç eski alet, paslanmış ve unutulmuştu. Her biri, bu zorlu yaşamın sessiz birer temsilcisiydi. Mutfak bölümü, daha da soğuktu. Tezgahın üzerindeki kaseler, bardaklar, sanki buzdan oyulmuş gibi duruyordu. İçlerinde kalan su damlacıkları, minik kristal parçacıklarına dönüşmüştü. Odanın köşesindeki su kovasının yüzeyinde, ince bir buz tabakası yüzüyordu. Bu buz tabakasını kırmak, her sabah tekrarlanan bir ritüeldi. Parmakların, soğuk metalin keskinliğiyle acıdı. Kırılan buzun sesi, odanın derin sessizliğini geçici olarak deliyordu. Dışarıdaki rüzgar, bacanın tepesinde bir şarkı tutturmuştu. Uğultulu, melankolik bir melodi. Bu ses, duvarların arasından sızıyor, evin içine işliyordu. Sanki rüzgarın kendisi, içeri girip seni de dondurmak istiyordu. Ama bu duvarlar, seni koruyan son kale gibiydi. Her ne kadar soğuğu içeri sızdırsa da, dışarıdaki amansız ölümcül fırtınaya karşı seni ayakta tutuyordu. Yorganının kenarına dokunduğunda, kumaşın dokusundaki nemi hissettin. Kışın bu derin soğuğunda, evin içindeki nem her yere sinerdi. Duvarların ahşabı, yatak örtüleri, kıyafetler, hepsi bir şekilde bu nemi emmiş, hafiften buza kesmiş gibi bir his veriyordu. İçerideki sıcaklık ancak ateşin hemen yanı başında hissedilebilirdi. Odanın diğer kısımları sadece bir nebze daha az soğuktu. Soğuk, evin her bir köşesini sessizce ele geçirmişti. Şömineden yayılan cılız ısıya rağmen
Omuzlarının sürekli kasıldığını fark ettin. Bedenin, sanki bir savunma mekanizması olarak sürekli büzülme eğilimindeydi. Bir fincan sıcak içeceğin hayali, bu sert gerçeğin içinde bile küçük bir teselli noktasıydı. Bu küçük kulübe sadece bir barınak değil, aynı zamanda dışarıdaki dondurucu cehennemden seni ayıran incecik bir yaşam çizgisiydi. Onun çatırdayan tahtaları, isli kokusu ve cılız ateşiyle sana sunduğu bu hayatı her gün yeniden kazanmak zorundaydın. Giyinmek, basit bir eylemden öte, bir tür zırh kuşanma ritüeliydi. Her katman, dışarıdaki amansız soğuğa karşı bir kalkan, bedeni koruyan bir siper görevi görüyordu. İlk olarak, vücuduna yapışan ince, yıpranmış ama hala yumuşacık yün içlikler gelirdi. Onlar, teninle dış dünya arasındaki ilk bariyerdi, vücudunun sıcaklığını içeride hapsetmeye çalışan ilk katman. Soğuktan kızarmış, kuru tenin üzerinde bu yünler bir an için rahatlatıcı bir his bıraktı. Ardından daha kalın yünlü kazaklar ve pantolonlar gelirdi. Her birinin ağırlığı bedene yavaşça oturur, hareketleri biraz daha kısıtlar ama aynı zamanda bir koruma hissi verirdi. Kumaşın sertliği dokunulduğunda parmak uçlarını kaşındırır ama bu hafif rahatsızlık dışarıdaki gerçek tehlike düşünüldüğünde önemsiz kalırdı. Kollarını, bacaklarını bu katmanlara sokarken, kıyafetlerin hafifçe yıpranmış, hatta belki de yama izleri taşıyan kısımlarını fark ettin. Her yama, geçmiş bir tamiratın, bir hayatta kalma hikayesinin sessiz bir kanıtıydı. En önemli katmanlar ise hayvan derileri ve kürklerdi. Geyik derisi, ayı postu, kurt kürkü, bu bölgelerin doğasına özgü, kalın ve sıcak tutan malzemeler. Kollarına ilk taktığın, belki de içi kürk kaplı, kalın bir gömlek veya yelek oldu. Postun dokusu, sert ama yumuşaktı aynı zamanda, her bir kıl, dışarıdaki rüzgarın içe sızmasını engellemek için adeta bir siper oluşturuyordu. Kokusu ise, ormanın ve hayvanların vahşi, topraksı kokusunu taşıyordu. Bir an için, kendini o hayvanın ruhuyla özdeşleştirdiğini hissettin. Üzerine geçirdiğin dış ceket, genellikle birkaç kat deriden ve kürkten yapılmış, ağır ve hacimli bir giysiydi. Kollarını içine sokarken, derinin sertliği ve soğukluğuyla karşılaştın. Ceketin her bir köşesi, sağlam dikişlerle bir araya getirilmiş, rüzgarın içeri sızmasını engellemek için dikkatle tasarlanmıştı. Başını korumak için, cekete bağlı veya ayrı bir başlık, içi kür kaplı, yüzünün büyük bir kısmını örtecek şekilde tasarlanmış bir parça vardı. Bu başlığı takarken, görüş açının daraldığını, seslerin boğuklaştığını hissettin. Dünya, birdenbire daha kapalı, daha içe dönük bir yer haline geliyordu. Ellerine, kalın, içi kürklü eldivenler geçirdin. Bu eldivenler, parmaklarının donmasını engellemek için tasarlanmıştı ama yine de içindeki kanın akışının yavaşladığını hissettin. Ayaklarına ise yine birkaç kat yün çorap giydin, ardından kalın deriden yapılmış, kürk astarlı botlarını giydin. Botların bağcıklarını sıkarken, derinin gıcırtılı sesi odanın sessizliğini deldi. Her bir bağcık, seni dış dünyadan ayıran son katmanı temsil ediyordu. Üzerine giydiğin her yeni katmanla birlikte, bedenin daha da ağırlaşıyor, hareketlerin yavaşlıyordu. Artık bir insan gibi değil, sanki yavaş hareket eden, kaskatı bir heykelsin gibi hissettin. Her kasın gerginleşiyor, sırtındaki ağırlık omurgana baskı yapıyordu. Bu ağırlık, sadece fiziksel bir yük değil, aynı zamanda dışarıdaki yaşam mücadelesinin getirdiği psikolojik bir yükün de temsilcisiydi. Aynaya baksan, kendi yüzünü zor tanırdın. Kürklerle çevrili, sadece gözlerinin bir kısmının ve burnunun ucunun göründüğü, neredeyse maskeli bir figür. Soğuktan ve uykusuzluktan solgunlaşmış cildin,
kürkün sıcak dokusuyla keskin bir tezat oluşturuyordu. Her şey hazır olduğunda derin bir nefes aldın. Ciğerlerine dolan soğuk hava içeride bile keskin bir his bıraktı. Bu giysiler sadece birer korunma aracı değil, aynı zamanda dışarıdaki ölümcül gerçeklikle yüzleşmeye hazırlandığının, bir savaşçının zırhını kuşandığının bir sembolüydü. Kapının eşiğinde dururken içeriye sızan soğuk hava akımının hafiften seni ürperttiğini hissettin. Ancak artık hazırdın. Hazırlıktın tamamlanmıştı. Sırada dışarıya adım atmak vardı. Ve bu adım basit bir adım değil, hayatla ölüm arasındaki o ince çizgide atılan bir adımdı. Kapı, ağır ahşabından yapılmış, dış dünyayı içeri almamak için ne kadar uğraşsa da, artık kendisi de soğuktan çatlamış, yorgun bir bekçi gibiydi. Kilitli sürgüyü ağır ağır çektin. Metalin soğuk, keskin sesi odanın içine yayıldı. Parmakların demire dokunduğunda hafifçe uyuştu. Tutamağa uzandın. Buz gibiydi. Elini tamamen sarmak yerine sadece ucundan tutup usulca çevirdin. Her bir dönüş, donmuş mekanizmanın içindeki her bir dişliği yavaşça yerinden oynatıyordu. Kapının yavaşça aralanmasıyla birlikte içeriye dolan hava bir bıçak darbesi gibi yüzüne çarptı. Bir an için nefesin kesildi. Yanakların, burnunun ucu, kirpiklerin hepsi saniyeler içinde buzla kaplanmış gibi hissettirdi. O kadar soğuktu ki acıyı bile hissetmeden önce uyuştuğunu fark ettin. Dışarıdaki soğuk sadece bir sıcaklık hissi değil, aynı zamanda bir koku, bir doku, bir varlıktı. Keskin, madeni, ruhunu donduran bir varlık. Kapıyı biraz daha açtın. Gözlerin dışarıdaki bembeyaz örtüye alışmak için çabaladı. Kar sanki sesleri de yutmuştu. Dışarıda insan sesleri, hayvan sesleri yoktu. Sadece rüzgarın ince, uğultulu sesi kulaklarını tırmalıyordu. Rüzgar, bir hayalet gibi etrafındaki her şeyi sarıp sarmalamış, sana doğru buzdan bir el uzatıyordu. Her esişi, bedenindeki kürk katmanlarını bile zorluyor, soğuğu içeri sızdırmaya çalışıyordu. İlk adımını atmak, bir dağa tırmanmak kadar zordu. Ayaklarının altındaki ker, o kadar sıkıydı ki, sanki ince bir buz tabakasının üzerinde yürüyormuşsun gibi hissettirdi. Botlarının kalın derisi bile, yerdeki soğuğu tamamen engelleyemiyordu. Her adımda, karın altında ezilen incecik buz kristallerinin çıtır çıtır sesini duydun. Bu ses, sanki dünya nefes alıp veriyormuş gibi, soğuk bir melodiydi. Adımlarını dikkatle attın. Gökyüzü hala kurşuni, bulutlar ağır ve kasvetliydi. Güneşin varlığı, sadece zayıf bir anı gibi, uzakta bir yerde kaybolmuştu. Çevrendeki ağaçlar, dalları bembeyaz karla kaplı, birer hayalet gibi hareketsiz duruyordu. Onların çıplak silüetleri, donmuş manzaraya kasvetli bir güzellik katıyordu. Ormanın derinliklerinden gelen hafif bir çıtırtı, belki de soğuktan çatlayan bir dalın sesiydi, belki de çok uzakta bir hayvanın ayak sesleriydi. Ama bu sesler bile anında karın derin sessizliği tarafından yutuluyordu. Yüzündeki soğuk acı vericiydi. Nefes aldıkça burnunun ve ağzının etrafındaki kürkler anında beyaz buz kristalleriyle kaplanıyordu. Kirpiklerin gözlerini kırptıkça birbirine yapışıyordu. İçinden geçen sıcak kanın derinin hemen altında donduğunu hissettin. Her nefes alışında ciğerlerine dolan buz gibi hava boğazını yakıyor, soluk borundan aşağıya doğru inen keskin bir acı bırakıyordu. Etrafına bakındın. Köydeki diğer evlerden yükselen ince dumanlar havaya doğru süzülüyor, soğukta hızla dağılıyordu. Her biri içeride bir yaşamın devam ettiğinin, bir insanın direndiğinin kanıtıydı. Ama bu dumanlar bile bu engin, dondurucu manzarada ne kadar da küçük ve kırılgan görünüyordu. Her şey o kadar donmuş,
O kadar hareketsizdi ki, sanki dünyanın sonuna gelmişsin gibi hissettin. Her şey bembeyaz bir mezarlık gibiydi. Adım atmaya devam ettin. Her hareketin, ağırlık yüzünden zorlaşıyor, her kasın geriliyor, bir dirençle karşılaşıyordu. Rüzgarın sesine, karın çıtırtısına ve kendi nefesinin buzlu fısıltısına odaklandın. Bu sesler, bu dondurucu sessizlikte seni ayakta tutan tek şeydi. Dışarıya adım atmak sadece bir fiziksel hareket değildi. Bu, her gün yeniden alınan bir karardı. Hayata tutunma kararıydı. Ve o an, sen bu kararı bir kez daha almıştın. Karnının içinde, boşluğun soğuk, acımasız bir sancısı vardı. Bu sancı, sadece mideden gelmiyor, tüm bedenine yayılıyor, seni yorgun, zayıf ve huzursuz hissettiriyordu. Kışın bu derinliklerinde, doğa cömertliğini tamamen geri çekmişti. Ağaçlar çıplak, toprak donmuş, nehirler buzdan bir örtüyle kaplıydı. Her yerde bir ölüm sessizliği hüküm sürüyordu. Yiyecek arayışı, basit bir ihtiyaç değil, hayatta kalmanın en temel ve en acımasız mücadelesiydi. Depolar, geçen sonbahardan kalma, dikkatle istiflenmiş erzaklarla doluydu ama onların da sonu görünüyordu. Her lokma, değerli bir hazine gibiydi. Her gün o küçük depoların kapısı açıldığında, içinden alınan her parça, yavaş yavaş azalan bir umudu temsil ediyordu. Ekmek, kış aylarının vazgeçilmez bir parçasıydı. Ama bu, taze fırından çıkmış, buharı tüten bir ekmek değildi. Bu, günlerce hatta haftalarca önce pişirilmiş, kurumuş, bayatlamış ekmekti. Parmak uçlarınla dokunduğunda, sanki taş gibi sert olduğunu hissederdin. Bazen o kadar sertleşirdi ki, onu ısırmak neredeyse imkansız olurdu. Bir bıçakla kesmeye çalışsan, ufalanır, parçaları havaya karışırdı. Bu yüzden, çoğu zaman ateşte hafifçe ısıtılır, yumuşaması beklenirdi. Ateşin cılız sıcaklığı, ekmeğin üzerine ince bir nem tabakası kondurur, onu bir nebze olsun çiğnenebilir hale getirirdi. Ama tadı, bayatlamış, hafif ekşimsi, zoraki bir lezzet bırakırdı damakta. Her bir parçası, sindirilmesi gereken ağır bir taahhüt gibiydi. Et, daha da kıymetliydi. Geçen av mevsiminden kalma, buzlukta ya da donmuş toprağın altında saklanan et parçaları uzun süre dayanırlardı. Ama onları yemek için önce saatlerce, hatta bazen günlerce buzlarının çözülmesi gerekirdi. Bazen öyle olurdu ki, aceleyle ateşe konan et, dışından pişerken içi hala buz tutmuş olurdu. O donmuş etin soğuk, keskin tadı, çiğnendiğinde dişleri uyuştururdu. Kanın hafif tadı, ağzının içinde dağılır, çiğnemesi zor bir lastik gibi olurdu. Sebzeler ve meyveler ise, bu mevsimde birer hayalden ibaretti. Sadece geçen yazdan kalan, tuzlanmış, kurutulmuş ya da salamura edilmiş ürünler vardı. Kurutulmuş mantarların topraksı kokusu, kurutulmuş yaban mersinlerinin hafif ekşimsi tadı. Bunlar, sadece birer lezzet katıcısı değil, aynı zamanda hayatta kalmak için gerekli vitaminlerin son kırıntılarıydı. Onlar bile, dikkatle, ölçülü bir şekilde tüketilirdi. Balık, donmuş nehirlerden çıkarıldığında, o kadar soğuk olurdu ki, anında havayla temas ettiğinde kar gibi buza keserdi. Donmuş balığın, özellikle siyek ismindeki yerel balığın, bazıları tarafından çiğ olarak, ince dilimler halinde yendiği olurdu. Bu, Oymyakon insanlarının en eski geleneklerinden biriydi. Buz gibi balık, dişlerini sızlatır, ağzının içinde keskin bir soğuk patlaması yaratırdı. Ama bu aynı zamanda en kolay ve en hızlı yeme şekillerinden biriydi. Bazen, karın derinliklerinde, donmuş toprağın altında kalan, kış uykusuna yatmış bazı hayvanları bulma umuduyla dışarı çıkılır, ama bu bir mucizeye yakındı. Kuşlar göç etmiş, av hayvanları derin ormanlara çekilmiş, böcekler toprağın altına saklanmıştı.
Doğa, her şeyi kendine saklamış gibiydi. Suyun bile ayrı bir mücadelesi vardı. Kuyuların çoğu donmuş, nehirler buz kaplıydı. Kar eritmek, su ihtiyacını karşılamanın tek yoluydu. Şöminenin üzerinde eriyen kar, bir yandan odanın nemini artırırken, bir yandan da hayati sıvı ihtiyacını giderirdi. Ama bu da sürekli bir yakacak tüketimi anlamına geliyordu. Her öğün bir zaferdi. Her çiğnediğin lokma, bir gün daha hayatta kalabildiğinin kanıtıydı. Açlık sadece bir fiziksel his değil, aynı zamanda bir psikolojik durumdu. Umutsuzluk, yorgunluk ve sürekli bir endişe. Gözlerin azalan yiyecek stoğuna her baktığında, içinden geçen o soğuk ürperti seni bir kez daha sarıp sarmalardı. Yiyecek arayışı, Oymyakon'da bir günün her saatine yayılan, sessiz ve sürekli bir savaşın ta kendisiydi. Ve sen, bu savaşın ortasında, her gün yeniden ayağa kalkmak zorundaydın. Takvimlerin gösterdiği yıl, belki de pek çoğumuzun hafızasında büyük olaylarla, imparatorlukların yükselişleri ve düşüşleriyle, ulusları sarsan savaşlarla işaretlenmiş olabilir. Ancak senin için, bu soğuk, gri günde, köyünün ücra köşesinde, kapının eşiğinde dururken, tarih sadece bir fısıltıdan ibaretti. Dünyanın büyük oyunları, uzak şehirlerdeki kralların entrikaları, yeni ticaret yollarının açılışı ya da kapanışı. Tüm bunlar, senin buzlanmış pencerenden görünen donmuş orman kadar gerçek dışıydı. Senin tarihin, her günkü yaşam mücadelen, karın derinliği, ateşin cılızlığı, erzakın azlığı ile yazılıyordu. O dönemin siyasi çalkantıları, belki de bir tüccarın getirdiği eski, yıpranmış bir gazetede okuduğun soluk haberlerden ibaretti. Belki de bir köylünün anlattığı, şehirden dönen bir akrabanın ağzından çıkan, anlaşılması güç, abartılı hikayelerden ibaretti. Kralların, imparatorların kararları, toprakların sahiplerinin değişimi. Bunlar, Oymyakon'un buzul çağındaki sakinleri için, kar fırtınasının yönü kadar değişken, ayın evreleri kadar uzaktı. Sadece, vergi memurlarının geldiği zamanlarda hissedilirdi varlıkları, o da zaten zar zor biriktirilmiş olanın bir kısmının elden gitmesi anlamına gelirdi. O an, dış dünyanın varlığı, can sıkıcı, soğuk bir gerçeğe dönüşürdü. Savaşlar. Evet, savaşların yankısı en ücra köylere bile ulaşırdı. Ama burada, savaş, düşman ordularının top sesleriyle değil, genç erkeklerin aniden ortadan kayboluşuyla hissedilirdi. Bir sabah köyün gençlerinden biri, belki de senin komşun, belki de senin bir akraban, zorla askere alınmış olurdu. Arkasında gözü yaşlı bir anne, yalnız bir eş ve tarlaları işleyecek daha az insan kalırdı. Onların gidişi, kışın getirdiği yalnızlığa bir yalnızlık daha katardı. Gidenler, çoğunlukla geri dönmezdi. Geri dönseler bile, gözlerinde, seslerinde, o uzak savaşların korkunç gölgeleri olurdu. Onların hikayeleri, bir ateş başında fısıldanır, sonra soğuk rüzgarla birlikte dağılırdı. Sosyal değişimler, devrimler. Bunlar, senin hayatında, suyun donması kadar doğal bir olay gibiydi. Toprak kimin olursa olsun, sen yine aynı tarlayı ekmek, aynı hayvanları beslemek, aynı soğukla mücadele etmek zorundaydın. İsimler değişirdi, bayraklar değişirdi ama kışın acımasızlığı değişmezdi. Hükümetler gelip geçerdi ama açlık ve soğuk kalıcıydı. Sen ve senin gibiler için tarih, büyük kitaplarda yazılan önemli adamların hayat hikayeleri değil, toprağın sertliği, kışın süresi, ürünün bereketiyle ilgiliydi. Belki de köyüne uzaktan gelen bir tüccar, yanında ipekler, baharatlar veya şehrin daha önce görmediğin bir kumaşıyla birlikte, dünyanın dört bir yanından haberler getirirdi. Bunlar o zamanın dünya haberleriydi. Uzak diyarlarda yeni bir kral tahta geçmiş, bir yerde büyük bir kıtlık başlamış, bir başka yerde yeni bir liman inşa edilmiş. Bu haberler,
Bazen köyün erkeklerinin kahvehanesinde, kadınların ise ekmek pişirirken birbirine anlattığı hikayelerden ibaretti. Bir anlık merak uyandırır, sonra herkes kendi günlük mücadelesine geri dönerdi. Senin kişisel tarihin, karla kaplı patikalarda attığın her adım, buzun üzerinde tutmaya çalıştığın her denge, buzdan kırıp getirdiğin her kova su ile yazılıyordu. Tarih, senin için o anki hislerin, soğuğun yüzündeki keskin dokunuşu, karnındaki açlık, ellerindeki nasırlardı. O büyük olaylar, bu küçük kulübede, cılız bir ateşin etrafında toplanmış birkaç kişinin hayatına ancak dolaylı yoldan yansıyan, silik gölgelerden ibaretti. Zenginlerin sofralarındaki bol yemekler, saraylardaki sıcak odalar, dünyanın karmaşık meseleleri. Bunlar, senin donmuş yaşamının çok uzağında, başka bir evrende olup bitenlerdi. Senin evrenin, Oymyako'nun 70 derecesinde dönüyordu. Ve bu evrenin en gerçek tarihi, sadece senin yaşadığın o andı. Kış, doğayı kendine mahkum ettiği gibi, insanları da birbirinden koparırdı. Beyaz örtü, sadece toprakları değil, yolları da yutar, patikaları belirsizleştirir, komşular arasındaki mesafeyi kilometrelerce uzağa çekerdi. Köy, o ince duman tüten bacalar dışında, hayalet bir yerleşim yeri gibiydi. Her ev, kendi buzdan kalesine çekilmiş, dış dünyayla bağlantısı neredeyse tamamen kopmuştu. Telefonlar, telgraflar, hızlı postalar. Bunlar, henüz icat edilmemiş ya da bu ücra köşelere ulaşmamış lükslerdi. Haberleşmek, ancak cesur bir yolcunun ya da bir avcının uzun ve tehlikeli yolculuklarıyla mümkün olurdu. Ziyaretler seyrekleşir, bayramlar sessizleşir, insanların bir araya geldiği anlar nadir ve değerli hale gelirdi. Köy meydanı, yazın çocuk sesleriyle yankılanan, kışın ise sadece rüzgarın uğultusuyla dolu, bembeyaz bir boşluğa dönüşürdü. Sessizlik. Bu, sadece seslerin yokluğu değildi. Bu, bir tür varlıktı. Kulakları sağır eden, zihnin derinliklerine işleyen, bazen deliliğe sürükleyen bir boşluk. Etrafta ne kuş sesleri, ne akan suyun şırıltısı, ne de rüzgarda hışırdayan yapraklar vardı. Her şey donmuş, her şey susmuştu. Sanki dünya, nefesini tutmuş, derin bir uykunun en son noktasında kaskatı kesilmişti. Evlerin içinde bile sesler boğuklaşırdı. Kalın kürkler, yün örtüler, karla kaplı duvarlar her türlü gürültüyü emerdi. Sadece ateşin çıtırtısı, bir tahtanın gıcırtısı ya da kendi kalp atışının yavaş, ağır ritmi duyulurdu. Bazen uzun gecelerin birinde bu sessizliğin ortasında kendi düşüncelerinin sesini duyduğunu sanırdın. Zihnin, boşluğun yarattığı yankıyla dolarken, geçmiş anılar, hayaller ve korkular hiç olmadığı kadar canlı bir şekilde canlanırdı. İnsanlar, bir araya geldiklerinde bile eskisi gibi neşeli ve gürültülü olmazlardı. Konuşmalar, daha alçak sesle, daha özenli bir şekilde yapılırdı. Sanki yüksek sesle konuşmak, dışarıdaki soğuk rüzgarı eve davet etmek gibi tabu bir şeydi. Herkes, kendi iç dünyasına çekilmiş, kendi düşünceleriyle baş başa kalmıştı. Bu durum, bazen iç gözlem ve derin düşüncelere yol açarken, bazen de yalnızlık hissini daha da ağırlaştırırdı. Geceler, bu sessizliğin en yoğun yaşandığı anlardı. Dışarıda, ayın donuk ışığı, karla kaplı manzarayı gümüşü bir örtüyle sarar, gölgeleri uzatır, her şeyi daha da esrarengiz hale getirirdi. Pencerenin buğulu camından dışarı baktığında, sadece yıldızların soğuk pırıltısını ve bembeyaz bir sonsuzluğu görürdün. Bu manzaraya bakarken, kendi varlığının ne kadar küçük, ne kadar önemsiz olduğunu hissederdin. Çocuklar bile, kışın sessizliği tarafından etkilenirdi. Yazın sokaklarda oynayan, şen şakrak çocuklar, kışın evlerin içinde,
fısıltılarla oynayan sessiz gölgeler gibi olurlardı. Oyunları daha yavaş, daha dikkatliydi. Sanki onlar da dışarıdaki soğuğun sessiz çağrısına kulak vermişlerdi. Bu sosyal izolasyon, insanları bazen farklı şekillerde etkilerdi. Kimisi, iç dünyasının derinliklerine iner, kendiyle barışık bir yalnızlık içinde yaşarken, kimisi bu sessizliğin ve yalnızlığın yükünü kaldıramazdı. Uzun kış gecelerinde, bazı insanlar, bilinmeyen hastalıklara yakalanmadan bile yavaş yavaş solup giderdi. Bu, bedensel bir çöküşten ziyade, ruhsal bir çöküş, sessizliğin ve yalnızlığın getirdiği bir tür eriyişti. Sen de, bazen bu sessizliğin içinde kaybolduğunu hissederdin. Kendi nefes alışverişin, odunların yanış sesi, dışarıdaki rüzgarın uğultusu. Bu sesler, bazen seni sakinleştirirken, bazen de zihnine doluşan düşüncelerin uğultusunu daha da artırırdı. İnsanların sıcaklığına duyduğun özlem, ateşin cılızlığına rağmen seni ürpertirdi. Kış sadece bir mevsim değildi. Kış, aynı zamanda insan ruhunun sınırlarını test eden, sessizliğin ve yalnızlığın derin dehlizlerine sürükleyen bir yolculuktu. Ve sen, bu yolculuğun tam ortasında, o derin sessizliğin içinde, kendi yankılarını dinliyordun. Soğuk, sadece dışarıdan gelen bir düşman değildi. O, aynı zamanda görünmez bir iç düşmandı, bedeni zayıflatan, bağışıklığı kıran, kapıları hastalıklara sonuna kadar açan sinsi bir varlıktı. Oymyakon'da kış demek, aynı zamanda hastalıklarla verilen amansız bir mücadele demekti. Öksürük sesleri, evlerin içinde yankılanan tanıdık, acı verici bir melodiydi. Öksürük, sadece boğazdan gelen bir hırıltı değil, ciğerlerin derinliklerinden kopup gelen, her bir kası zorlayan, göğsü ağrıtan, keskin bir fısıltıydı. Bazen kuru, rahatsız edici bir öksürük, bazen de göğüsten gelen derin, balgamlı bir hırıltı. Bu sesler, kışın soğuk atmosferinde daha da net duyulur, insana bitkinlik ve çaresizlik hissi verirdi. Sen de bu sesleri duyardın. Bazen kendi boğazından, bazen de yanı başındaki birinden. İlaç. O dönemde, modern tıbbın sunduğu mucizevi çözümlerin çoğu, bu ücra köylere ulaşamazdı. Ulaşsa bile, dondurucu soğukta bozulur, etkisini yitirirdi. Geride kalan, sadece bitkisel tedavilerdi. Kuşaktan kuşağa aktarılmış, ormanın ve doğanın sunduğu sınırlı imkanlarla yapılan mücadeleler. Kurutulmuş otlar, özel bitkilerin kökleri, hayvan yağları. Bunlar, bazen kaynatılır, bazen ezilir, macun haline getirilir, bazen de içilirdi. Adaçayı, nane, yaban mersini. Her bir bitki, bir umut ışığı, hastalığın pençesinden kurtulmak için son bir çaba demekti. Ama ateş, vücudun içindeki yangın, dışarıdaki soğukla keskin bir tezat oluştururdu. Ateşli sayıklamalar, gerçekle hayalin birbirine karıştığı, bilincin sisli perdesinin ardında kaybolduğu anlardı. Hasta, gözleri buz gibi bakarken, dudaklarından anlamsız kelimeler dökülürdü. Soğuk, terlemiş bir alnın sıcaklığı, dışarıdaki dondurucu hava ile karışırken, hasta adeta kendi içinde iki farklı iklimi yaşardı. Elini hastanın alnına koyduğunda, hissettiğin o yakıcı sıcaklık, dışarıdaki soğuğu daha da acımasız kılıyordu. Vücut, kendi içine kapanmış, hayatta kalma mücadelesi veriyordu. Zayıflık, bir süre sonra bedeni ele geçirirdi. Kaslar erir, iştah kaybolur, gözler çukura kaçardı. Her bir hareket, bir çaba, bir ızdırap olurdu. Su içmek bile, bazen tüm gücü tüketirdi. Yatakta yatmak, saatlerce, günlerce, bazen haftalarca. Dış dünyadan tamamen kopmuş, sadece kendi hastalığının karanlığına gömülmüş. Bitkisel tedaviler her zaman işe yaramazdı. Bazen, hastalık o kadar güçlü olurdu ki,
Doğanın sunduğu hiçbir şifa kaynağı ona karşı koyamazdı. Öksürük derinleşir, ateş yükselir, nefes almak daha da zorlaşır, sonra birdenbire bir sessizlik çökerdi. Bu sessizlik, o güne kadar duyduğun tüm öksürüklerden, tüm inlemelerden daha ağırdı. Bu, hayatın sona erdiğinin, soğuk ve hastalığın zafer kazandığının sessiz kanıtıydı. Çaresizlik hissi, en güçlü olanı bile sarar, nefes almasını zorlaştırırdı. Özellikle de hastalığa yakalanan bir çocuk olduğunda. Minik bir bedenin soğuğa ve hastalığa karşı verdiği mücadeleyi izlemek, en sert kalpleri bile paramparça ederdi. Onun soluk nefeslerini, titrek ellerini tutarken, kendi güçsüzlüğünü, doğanın acımasızlığı karşısındaki küçücük varlığını bir kez daha hissederdin. Kışın o uzun, karanlık gecelerinde, hastalık bir hayalet gibi dolaşırdı evlerde. Bir kulübeden diğerine geçer, her eve bir gölge düşürürdü. O zamanlar sadece bedeni değil, ruhları da yorgun düşürürdü. Hastalık sadece bir fiziksel durum değil, aynı zamanda umudun ve direncin de sınandığı bir psikolojik mücadeleydi. Ve sen, bu mücadelede her gün yeniden umut etmeye, her gün yeniden direnmeye çalışırdın. Her şifalı bitki kökü, her sıcak suyu, her sarılan battaniye, bir yaşam belirtisiydi, soğuğa ve hastalığa karşı verilen sessiz bir direnişti. Güneşin erken batışı, Oymyakon'da yaşamın değişmez bir gerçeğiydi. Öğleden sonra, daha gözlerini bile tam açamamışken, gökyüzü yeniden koyu gri bir renge bürünür, sonra yavaş yavaş siyaha dönerdi. Aydınlık, bu coğrafyada sadece kısa bir misafirdi, karanlık ise evin kalıcı sakini gibiydi. Gündüz, kasvetli bir alacakaranlık olarak başlar, çok geçmeden de gecenin zifiri karanlığına teslim olurdu. Karanlık çöktüğünde, dış dünya tamamen görünmez bir örtüyle kaplanırdı. Karın beyazlığı bile, gecenin yoğunluğunda silinir, her şey yutan bir boşluğa dönüşürdü. Yıldızlar, gökyüzünde binlerce minik buz kristali gibi pırıl pırıl parlar, ama onların soğuk ışığı, yeryüzünü aydınlatmaya yetmezdi. Sadece uzaklarda, ayın donuk, gümüşü ışığı, karlı tepeleri ve ağaçların silüetlerini hafifçe belirginleştirirdi. Ama o ışık bile, ruhu ısıtmaktan uzaktı. Evin içinde, tek ışık kaynağı, şöminenin cılız ateşi ve birkaç titrek mum ışığıydı. Mumlar, kendi kısa ömürlerinin farkında gibi, yavaşça erir, fitilleri zarif bir alevle dans ederdi. Bu alev, odanın köşelerine titrek gölgeler salar, her eşyanın gölgesini uzatır, şeklini bozar, ürkütücü canavarlara dönüştürürdü. Bir an için, tanıdık bir sandalyenin gölgesi, duvarda devasa, eğri büğrü bir yaratığa dönüşürdü. Kapının ardındaki giysiler, sallanan bir gölge oyununda, bir hayaletin silüetine bürünürdü. Bu gölgelerin oyunu, zihnin en derin korkularını harekete geçirirdi. Çocuklar, bu gölgelere bakarak hayaletler, canavarlar görürdü. Yetişkinler ise, belki de daha gerçekçi ama daha derin korkularla yüzleşirdi. Gecenin getirdiği sessizlik, bu gölge oyununu daha da yoğunlaştırırdı. Dışarıdan gelen rüzgarın uğultusu, şöminenin çıtırtısı dışında hiçbir ses yoktu. Bu sessizlik, bazen seni rahatlatır, bazen ise içindeki fısıltıları daha da net duymana neden olurdu. Mumun alevi, hafif bir hava akımıyla titrediğinde, gölgeler bir an için şahlanır, sonra tekrar eski hallerine dönerdi. Her bir titreyiş, zamanın yavaş akışını, gecenin sonsuzluğunu hatırlatırdı. Mumu elinde tuttuğunda eriyen bal mumunun sıcaklığını hissedebilir, hafif tatlımsı kokusunu alabilirdin. Ama bu sıcaklık ve koku, dışarıdaki acımasız soğukla kıyaslandığında sadece kısa bir yanılsamaydı. Yatmadan önce ateşi iyice beslemek, odunları dikkatlice yerleştirmek, gecenin soğuğuna karşı son bir direniş gösterisiydi.
Ama yine de bilirdin ki, sabah uyandığında ateşin gücü azalmış, belki de tamamen sönmüş olacaktı. Gecenin karanlığı ve soğuğu her zaman galip gelirdi. Yatağına girdiğinde, yün örtülerin içine sarıldığında bile, odanın diğer köşelerinden gelen soğuk hava akımlarını hissederdin. Bedenin, soğukla savaşmaya devam ederdi, uykuya dalmışken bile. Rüyalar, bu uzun ve karanlık gecelerde daha canlı, daha gerçekçi olurdu. Bazen geçmişin güzel anıları, sıcak yaz günleri, bol yiyecekler, neşeli kalabalıklar belirirdi rüyalarında. Ama bazen de soğuğun, açlığın ve yalnızlığın getirdiği kabuslar zihnini ele geçirirdi. Karlı, sonsuz boşluklar, tanıdık olmayan yüzler, anlamsız sesler. Hepsi gecenin karanlığında daha da korkutucu bir hal alırdı. Karanlık, Oymyakon'da sadece fiziksel bir durum değildi. O, aynı zamanda bir yaşam biçimiydi. İnsanlar, karanlığın ritmine uyum sağlamış, onunla yaşamayı öğrenmişti. Daha az hareket, daha az konuşma, daha fazla iç gözlem ve sabır. Gece, dış dünyayı kapladığı gibi, iç dünyayı da kaplar, insanları kendi derinliklerine çekerdi. Ve sen, o derin karanlığın içinde, kendi varlığının fısıltılarını dinlerken, gecenin sonsuzluğunu deneyimlerdin. Her an, bir sonraki güne ulaşma umuduyla dolu, sessiz bir bekleyişti. Kışın o bitmeyen, karanlık günlerinde ve gecelerinde, akıl ile duygu arasındaki o ince çizgi, bazen bulanıklaşır, kaybolurdu. Doğa, o kadar acımasız, o kadar büyük ve anlayışsızdı ki, insanlar onun bu gücünü açıklamak için kendilerine özgü inançlar ve korkular geliştirirlerdi. Bilinmeyenin derinliği, bazen korkunç canavarların, bazen de görünmez koruyucu ruhların varlığına inanmaya iterdi insanı. Kar canavarları, köyde fısıldanan hikayelerin vazgeçilmez bir parçasıydı onlar. Uzun, tüylü bacakları, keskin dişleri ve buz gibi gözleri olan yaratıklar. Ormanın derinliklerinde, bembeyaz karın üzerinde ses çıkarmadan dolaşan, yalnız avcıları takip eden, donmuş ruhları kendi buzdan inlerine götüren varlıklar. Bu canavarlar, bazen kaybolan bir çocuğun, bazen de bir daha geri dönmeyen bir avcının hikayesiyle beslenirdi. Rüzgarın uğultusu, pencereye vuran kar taneleri, ağaçların çatırdayan dalları. Bütün bu sesler, geceleri bu canavarların ayak seslerine, ulumalarına, fısıltılarına dönüşürdü. Sen de bazen bu hikayelerin gerçekliğini sorgularken, bazen de en ufak bir seste yorganının altına daha da sıkı sarılırdın. Yabani ruhlar, ormanın ve soğuğun sahipleri. Onlar, kışın getirdiği bereketin, eğer varsa, ya da felaketlerin ki bunlar çok daha sık yaşanırdı sorumlusuydu. Onları kızdırmamak, ormana saygıyla yaklaşmak, hatta onlara küçük adaklar sunmak, köy halkının geleneksel inançlarının bir parçasıydı. Kırık bir dalın sesinde, uzaklardan gelen bir çatırtıda, donmuş bir nehrin uğultusunda, bu ruhların varlığını hissederlerdi. Onların varlığı, doğanın her köşesine sinmiş, insanları hem korkutan hem de ona saygı duymaya zorlayan bir güçtü. Batıl inançlar da kışın buhranında yeşerirdi. Kötü şans getiren sayılar, belli günlerde yapılmaması gereken işler, felaketi önleyeceğine inanılan tılsımlar. Hepsi, insanların bu amansız doğa karşısında kendilerini güvende hissetmek için yarattıkları küçük sığınaklardı. Şöminede çıtırdayan odunların şekli, ayın dolunay hali, bir hayvanın çıkardığı garip ses. Her şey bir anlam taşıyabilirdi. Geleceğe dair bir ipucu, yaklaşan bir tehlikenin habercisi ya da bir mucizenin işareti. Korku, bu dondurucu dünyada vazgeçilmez bir arkadaştı. Açlık korkusu, donma korkusu, hastalık korkusu. Ama bunların ötesinde daha derin, daha kadim bir korku vardı. Yalnızlık korkusu. Bu sonsuz beyazlık içinde kendi başına kalma korkusu. İnsanların birbirinden koparıldığı,
Seslerin yutulduğu bu sessizlikte, zihinler bazen kendi kuruntularını yaratırdı. Uykusuzluk, yorgunluk, yetersiz beslenme, hepsi bu korkuların daha da büyümesine neden olurdu. Geceleri, ateşin başında anlatılan korku hikayeleri, bir yandan insanları birbirine yakınlaştırırken, bir yandan da hayal güçlerini harekete geçirir, dışarıdaki karanlığı daha da korkutucu hale getirirdi. Yüzyıllardır aktarılan efsaneler, eski avcıların başından geçen olağanüstü olaylar, ormanda görülen garip ışıklar, duyulan anlaşılmaz fısıltılar. Bu hikayeler, kışın uzun ve karanlık gecelerinin vazgeçilmez eğlencesiydi. Herkes, bu hikayelere inanır gibi yapar ama aynı zamanda en derinde bir yerlerde, onların gerçek olabileceği ihtimaliyle de ürperirdi. Bazen o kadar üşürdün ki, soğuğun bizzat kendisinin bir canavara dönüştüğünü düşünürdün. Bedenini saran, nefesini kesen, içindeki sıcaklığı emen, görünmez, buzdan bir yaratık. İçten gelen bu korku, dışarıdaki gerçek tehlikelerden bile daha sarsıcı olabilirdi. İnançlar ve korkular, Oymyakon'da yaşamanın ayrılmaz bir parçasıydı. Onlar, hem birer savunma mekanizmasıydı, hem de insan ruhunun bu amansız doğa karşısında kendini ifade etme şekli. Sen de, bu efsanelerin ve korkuların arasında, kendi yolunu bulmaya çalışırdın. Bir yandan hayatta kalmak için mantıklı kararlar verirken, bir yandan da gecenin karanlığında fısıldanan hikayelerin gerçek olabileceği ihtimaliyle savaşır, zihnindeki gölgelerle yüzleşirdin. Bu, sadece bedeninin değil, ruhunun da bir kış mücadelesiydi. Aynı gökyüzü altında, aynı soğuk rüzgarın esintisiyle, hayatlar arasındaki uçurum, bazen uçurumun derinliğine yakışmayan bir keskinlikle belirginleşirdi. Bir yanda, karla kaplı köyünün derinliklerinde, isli, dumanlı, buz gibi bir kulübede yaşam mücadelesi veren sen ve senin gibiler. Diğer yanda ise, belki de birkaç yüz ya da 1000 kilometre ötede, büyük şehirlerin kalbinde, sarayların ve konakların sıcaklığıyla korunan, bambaşka bir dünya. Saraylarda, kışın sertliği bile, sadece pencerelerden görünen, pitoresk bir manzara ibaretti. Odaların yüksek tavanları, kalın taş duvarları, şöminelerde yanan gürül gürül ateşler, dışarıdaki dondurucu havayı içeri almazdı. Kalın kadife perdeler, her bir pencereyi sıkıca örter, ışığı ve soğuğu dışarıda bırakırdı. Sarayın içi, ılıman bir ilkbahar akşamı gibi sıcak ve rahattı. Sıcak şarap, soyluların sofralarının vazgeçilmez bir parçasıydı. Baharatlarla zenginleştirilmiş, ateşte usulca ısıtılmış, buharı tüten şarap, içeni içeriden ısıtır, ruhunu gevşetirdi. Yanında, belki de uzak diyarlardan getirilmiş, taze meyveler, fındıklar, etler. Sofralar, adeta bir şölen yeriydi. Her tabak, bolluğun ve refahın bir göstergesiydi. Müzik, kemanların ve lavtaların naif melodileriyle salonları doldurur, kahkahalar ve sohbetler yankılanırdı. İnsanlar, ipekli giysiler içinde, donuk kış akşamlarının keyfini sürerdi. Onlar için, dışarıdaki soğuk, bir tehdit değil, sadece camın arkasından izlenecek bir manzaraydı. Senin kulübende ise durum bambaşkaydı. Soğuk, evin her bir köşesine sinmişti. Su kovasının yüzeyinde oluşan ince buz tabakası, her sabah kırılması gereken acı bir gerçekti. Buzları kırıp içtiğin su, boğazını yakar, dişlerini sızlatır ama hayatını sürdürmek için elzemdi. Bayat ekmek, buzlu et. Bunlar, senin sofranın başlıca misafirleriydi. Her lokma, bir mücadele, her yudum su, bir zaferdi. Kulübenin içindeki koku, isin, odunun, nemin ve insan terinin karışımıydı. Saraylardaki lavanta kokulu odalarla, mis kokulu yemeklerle kıyaslandığında, bu koku, yoksulluğun ve mücadelenin keskin bir göstergesiydi. Giysilerin yıpranmış, yamalı ama yine de seni korumak için üzerine kat kat giydiğin kürklerdi. Onlar, sana zenginlerin ipekli kaftanları kadar gurur vermese de, hayatını kurtaran birer zırhtı.
Saraydaki soylular, dünyayı yöneten kararları alırken, senin tek derdin, bugüne nasıl hayatta kalacağını düşünmekti. Vergilerin ağırlığı, hasadın yetersizliği, hayvanların soğuktan ölmesi. Tüm bunlar, senin omuzlarına bindirilen ağır yüklerdi. Onların lüksleri, senin açlığın, onların sıcaklığı, senin donukluğun üzerinden yükseliyordu. Kış, bu eşitsizliği daha da görünür kılardı. Zenginler, kışın getirdiği tüm zorluklardan korunurken, fakirler, onunla doğrudan yüzleşmek zorundaydı. Donmuş toprak, herkes için aynıydı. Ancak bu toprağa basan ayaklar arasındaki fark acımasızca büyüktü. Bir yanda, at arabalarıyla sarayına dönen, kürklerine sarılmış bir soylu, diğer yanda ise sırtında odun yüküyle karda bata çıka yürüyen, yüzü rüzgardan kızarmış, elleri donmuş bir köylü. Bu uçurum sadece maddi bir fark değildi. Bu, aynı zamanda bir umut uçurumuydu. Saraylarda geleceğe dair planlar, ziyafetler, eğlenceler vardı. Kulübelerde ise gelecek sadece bir sonraki güne ulaşma umuduydu. Hayatta kalmak tek plandı. Ve sen bu derin uçurumun soğuk yamacında kendi küçük yaşamını sürdürmeye çalışırken uzaktan gelen bir kahkaha sesinin ya da bir müzik notası parçasının ruhuna ne kadar yabancı ve uzak geldiğini hissederdin. Doğa, Oymyakom'da sadece bir manzara değil, aynı zamanda canlı, nefes alan, acımasız bir rakipti. Onunla mücadele etmek sadece fiziksel bir direniş değil, aynı zamanda onun temel kurallarını anlamayı, hatta onunla bir şekilde uyum sağlamayı gerektiren kadim bir bilgelikti. Buzullar ve buzun yapısı. Sen belki de bilimsel terimlerle bilmezdin ama her gün onunla yaşardın. Su moleküllerinin dondurucu soğukta nasıl genişlediğini, katılaştığını, nasıl bir kristal ağ örgüsü oluşturduğunu hissederdin. Derelerin, nehirlerin yüzeyindeki o kalın buz tabakası, binlerce yıldır donmuş, hareket etmeyen permafrost katmanı sana doğanın gücünü gösterirdi. Bazen, buzun altında oluşan gerilimin, aniden, derin bir gümbürtüyle çatlamasıyla irkilirdin. Bu ses, donmuş toprağın nefes alışı gibiydi. Yeryüzünün en derin katmanlarına inen buzullar, suyun en güçlü halini, katı ve yıkılmaz yapısını temsil ederdi. O buzların üzerinde yürürken, ayaklarının altında hissettiğin o kaygan, sert doku, doğanın kontrol edilemezliğini fısıldardı sana. Donmanın biyolojik evreleri. Bu da yaşayarak öğrendiğin bir gerçekti. Parmaklarının uçlarındaki ilk uyuşma, soğuğun en sinsi başlangıcıydı. Kan damarları, soğukla savaşmak için daralır, kan akışını iç organlara yönlendirir, dış uzuvları feda etmeye çalışırdı. Cildin morarır, hissizleşirdi. Sonra, dokular arasındaki suyun donmasıyla, hücreler parçalanır, ölmeye başlardı. Bu, canlı bir dokunun kristalleşme süreciydi. Eğer önlem alınmazsa, parmaklar, burun, kulaklar, hepsi yavaşça siyaha döner, sonra kaskatı kesilirdi. Beden, donmuş bir et parçasına dönerdi. Bu, bir tür yavaş ölüm, acı verici bir vedaydı. Nefes almak bile bir bilimsel mücadeleydi. Ciğerlerine dolan 70 derecelik hava, saniyeler içinde boğazını yakar, alveollerin en uç noktalarına kadar inen keskin bir acı bırakırdı. Bu hava, nemli ciğerlerin içinde bir an için ısınır, sonra dışarıya doğru beyaz bir bulut olarak çıkarken, içerideki nemi de beraberinde sürüklerdi. Bu yüzden, uzun süre dışarıda kalmak, ciğerlerinin nemini kurutur, onları buzdan birer kütleye çevirirdi. Doğanın acımasızlığı, sadece donmakla sınırlı değildi. Kışın derinliklerinde, açlık, besin kıtlığı, vitamin eksikliği. Tüm bunlar bedeni zayıflatır, hastalıklara davetiye çıkarırdı. Güneşin yetersizliği, D vitamini eksikliğine yol açar, kemikleri güçsüzleştirir, zihni bulandırırdı. İnsan vücudu,
Bu koşullar altında hayatta kalmak için mucizevi bir direniş gösterirdi. Beden, metabolizma hızını düşürür, enerjiyi daha verimli kullanmaya çalışır, yağ depolarını son damlasına kadar tüketirdi. Sen, bu bilimsel gerçeklerin her birini kitaptan okuyarak değil, kendi teninde, kendi ciğerlerinde, kendi kemiklerinde yaşayarak öğrenirdin. Doğa, sana bir ders kitabı değil, bir yaşam mücadelesi sunuyordu. Her gün onunla savaşmak, onunla bir şekilde uzlaşmak zorundaydın. Bazen bir kar fırtınasının nasıl oluştuğunu, rüzgarın hızını ve yönünü, karın dokusunu inceleyerek doğanın fısıltılarını anlamaya çalışırdım. Bu fısıltılar seni bir sonraki adımın için uyarırdı. Ağaçlar. Onlar da bu acımasızlığın birer temsilcisiydi. Çıplak dalları, buzla kaplı gövdeleri, donmuş toprağa saplanmış kökleri. Onlar, kışın en sert rüzgarlarına, en dondurucu soğuklarına karşı dimdik duran sessiz savaşçılardı. Bazıları bu mücadeleyi kaybeder, dalları kırılır, gövdeleri çatlardı. Ama çoğu, ilkbaharı bekleyen birer umut sembolü gibi donmuş toprağa sıkıca tutunurdu. Bu, sadece bir insan ile doğa arasındaki mücadele değildi. Bu, insan varlığının sınırlarının, biyolojinin ve fiziğin en uç noktalarının sınandığı bir yerdi. Oymyakon, doğanın laboratuvarıydı ve sen, bu laboratuvarın içinde, her gün hayatta kalmanın mucizesini deneyimleyen, küçücük bir varlıktın. Her nefes, her kalp atışı, doğanın sana bahşettiği bir lütuftu ve sen, bu lütfun kıymetini, onun acımasızlığını deneyimleyerek öğrenirdin. O soğuk, bitmek bilmeyen günlerden birinde, omuzlarındaki ağırlık, sadece kürklerinin ve giysilerinin ağırlığı olmaktan çıktı. Bu, yılların birikmiş yorgunluğu, umutsuzluk ve en önemlisi, insan ruhunun taşıyamayacağı kadar büyük bir çaresizlik hissinin ağırlığıydı. Gökyüzü o gün, diğer günlerden daha gri, daha kasvetliydi. Rüzgarın uğultusu, kulaklarında sadece bir ses değil, aynı zamanda sonsuz bir ağıttı. Sabah uyanmış, ateşi yeniden canlandırmak için uğraşmış, ancak odunlar nemden dolayı yanmakta inat etmişti. Ciğerlerine dolan isli duman, gözlerini yaşartmış, boğazını yakmıştı. Su kovasındaki buz, her zamankinden daha kalın, daha sertti. Onu kırmak için harcadığın güç, o gün seni her zamankinden daha çok yormuştu. Her hareket, bir mücadele, her nefes, bir yük gibiydi. Dışarı çıkmak için giyinirken, ellerin titriyordu. Kürklerin ağırlığı altında ezildiğini hissettin. Her katman, sanki seni korumuyor, aksine boğuyordu. Ayaklarını botlarının içine sokarken, parmak uçlarındaki uyuşukluk hissi, içini bir kez daha ürpertti. Bu, sıradan bir soğuk hissi değildi. Bu, bedeninin son sınırlarına dayandığını gösteren, buz gibi bir uyarıydı. Dışarıya adım attığında, rüzgarın yüzüne çarpan şiddeti, seni bir an için sendeledi. Gözlerini kısarak etrafa baktın. Her yer bembeyazdı. Sonsuz, derin, her şeyi yutan bir beyazlık. Ağaçlar, donmuş heykeller gibi duruyor, ufuk çizgisi, gökyüzünün gri örtüsüyle karışıyordu. Hiçbir yaşam belirtisi, hiçbir hareket yoktu. Sadece rüzgarın acımasız uğultusu ve karın altında ezilen buz kristallerinin çıtırtısı. O an, içindeki son umut kırıntısının da buz tuttuğunu hissettin. Yıllardır süregelen bu mücadele, bu bitmek bilmeyen soğuk, bu sessizlik, bu açlık. Hepsi bir anda üzerine çöktü. Sanki tüm dünya, sana karşı birleşmiş, seni bu beyaz boşluk içinde yok etmeye yemin etmişti. Ayaklarının altındaki donmuş toprak, bir anda daha da kaygan, daha da tehlikeli göründü. İçinde bir boşluk hissi büyüdü. Ne yapacağını, nereye gideceğini, nasıl devam edeceğini bilemedin. Tüm çabaların, anlamsız, boş birer tekrar gibi görünüyordu. Gözlerinden yaşlar süzüldü. Ama bu yaşlar sıcak değildi.
Donuk bir soğuklukla yanaklarından aşağıya süzülürken, anında buz kristallerine dönüşüyordu. Sanki senin kederin bile, bu dondurucu havada donup kalmıştı. Titreyen ellerinle yüzünü kapattın. Bir an için, bu soğuktan, bu yalnızlıktan, bu bitmek bilmeyen mücadeleden vazgeçmek istedin. Gözlerini kapatıp, karın seni sonsuz bir uykuya çekmesine izin vermek. Bu düşünce, anlık bir teselli gibi zihnine usulca sızdı. Ancak tam o anda, o derin çaresizliğin içinde, kulübenden gelen cılız bir ses duyduğunu sandın. Belki de bir çocuğun, belki de bir sevdiklerinin sesi. Bu ses, o an sana bir tokat gibi çarptı. Bir an için, içindeki donmuş hisler çözülmeye başladı. Gözlerini açtın. Bu mücadele sadece senin için değildi. Sevdiklerin vardı. Onların sana ihtiyacı vardı. Derin, buz gibi bir nefes aldın. Ciğerlerin yandı. Ama bu kez, bu acı seni kendine getirdi. Umut, bir alevin cılız kıvılcımı gibi, içindeki küllerden yeniden yükselmeye başladı. Vazgeçmek bir seçenek değildi. Hayatta kalmak bir zorunluluktu. Her ne kadar bu soğuk dünya seni yenmeye çalışsa da sen ona direnecektin. Yorgun ayaklarını yeniden karın üzerine attın. Her adım bir öncekinden daha kararlı, daha güçlüydü. Belki de bu mucizevi bir kurtuluş değildi. Belki de sadece bir anlık bir aydınlanma, bir içsel direnme gücünün uyanışıydı. Ama o an senin için kırılma noktası buydu. Yeniden hayata tutunma kararıydı. Ve o günden sonra bu soğukla, bu karla, bu sessizlikle nasıl mücadele etmen gerektiğini daha iyi anladığını hissettin. Bu sadece bir başlangıç değildi. Bu her gün yeniden yazılan bir hayatta kalma manifestosuydu. Kar dışarıda aralıksız yağıyordu. Yavaşça, usulca, her şeyi kaplayan bembeyaz bir örtü gibi. Rüzgarın uğultusu da kesilmişti sanki. Dünya, derin bir sessizliğe bürünmüş, sadece kar tanelerinin nazik düşüşünün fısıltısı duyulur olmuştu. Her bir kar tanesi, nazikçe yere konuyor, eski izleri siliyor, yeni bir başlangıcın habercisi gibi, her yeri bembeyaz bir masumiyetle örtüyordu. Ateşin başında oturmuş, yorgun ve bitkin bedenini zorlukla ayakta tutuyordun. Şöminenin içinde yanan son odun parçaları, cılız birer alevle dans ediyordu. Onların sıcaklığı, artık odayı değil, sadece senin etrafındaki küçük bir alanı ısıtabiliyordu. Ellerini ateşe uzattın. Parmak uçlarındaki üşüme, derin bir yorgunluk hissiyle karışmıştı. Gözlerin, şöminenin kızıl korlarına takıldı. Alevlerin içinde, geçmişin görüntüleri belirip kayboluyordu. Sıcak yaz günlerinin anıları, çocuklarının gülüşleri, güneşin altında tarlada çalışma hissi, hepsi birer buhar gibi yükseliyor, sonra kül olup dağılıyordu. Yıllar, bu soğuk iklimde her şeyi yavaşlatmış, her anı daha da yoğunlaştırmıştı. Her kış bir ömür gibi uzun gelmişti. Nefes alışverişin yavaşlamıştı. Her nefes bir öncekinden daha derin, daha ağır geliyordu. Dışarıdaki sonsuz beyazlık sanki seni de içine çekmek istiyordu. Soğuk sadece dışarıda değil, içindeki kanın damarlarında, ruhunun derinliklerinde hissediliyordu. Bedenin bu amansız savaştan yorgun düşmüş, direnmeyi bırakmak istiyordu. Uykunun çağrısı bu kez daha tatlı, daha davetkardı. Sonsuz bir huzurun, tüm acılardan arınmanın vaadiyle dolu bir çağrı. Yavaşça göz kapakların kapanmaya başladı. Başın öne eğildi. Etrafındaki sesler, karın nazik fısıltısı, ateşin cılız çıtırtısı. Hepsi yavaş yavaş uzaklaşıyordu. Bilincin, bir buz tabakasının altında kaybolan bir su damlası gibi yavaşça derinlere doğru çekiliyordu. Kar, dışarıda hala yağıyordu. Külüstür kulübenin çatısına, penceresine, kapısına yığılıyordu. Her şey, bembeyaz bir örtünün altında kayboluyordu. Tarihin tozlu sayfaları yavaşça kapanıyordu.
Zaman, bu ücra köşede, derin bir uykuya yatmış. Yüzyıllar boyunca süren bu mücadele, şimdi karın altında sessizliğe bürünüyordu. Sen, orada, ateşin başında, yorgun ruhunu huzura bırakırken, dünya dışarıda dönmeye devam edecekti. Belki bir gün, bu yerlere insanlar yine gelecek, eski hikayeleri fısıldayacak, kışın getirdiği mucizelerden ve acılardan bahsedeceklerdi. Ama o an, senin için her şey bitmişti. Sonsuz bir uykuya dalmıştın. Kar, tüm sesleri yutmuştu. Kulübenin çatısı, yolları, ormanları, her yeri bembeyaz, pürüzsüz bir örtüyle kaplamıştı. Artık ne soğuk, ne açlık, ne de yalnızlık vardı. Sadece derin bir sessizlik, sonsuz bir huzur. Tüm dünya, seninle birlikte, derin bir uykuya dalmış gibiydi. Ve sen, bu bembeyaz örtünün altında, tarihin tozlu sayfalarına karışan, dingin bir ruh gibiydin. Uykuya dal, sevgili dinleyici. Bu soğuk hikaye, şimdi bitiyor, huzur içinde.